Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Cleric Healer build'imi göstereceğim. Bu build'den ziyade Cleric oynanışından ve bazı temel püf noktalardan bahsedeceğim ve temel mekaniklerini anlatacağım sizlere. Bu anlamda build olmasının yanı sıra oynanış videosu da denebilir aslında bu videoya. Öncelikle ekipmanlarımdan başlamak istiyorum. Ekipmanlar gördüğünüz üzere aslında üstüne pek konuşmaya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü bunlar zaten her healer'ın takması gereken ekipmanlardır. İsterseniz siz kendinize göre bu ekipmanları ayarlayabilirsiniz. Ben bunları bu şekilde tercih ettim. Bu build'de değiştirebileceğiniz şeylerden biri bel boyun setidir. Bu yeni Dragon Hunt'la birlikte gelen bu %7 critical strike veren bel boyun setini de tercih edebilirsiniz. Kendi kafanıza göre, ancak ben Critical Strike yerine düz sabit Power'ı tercih ettiğim için bu şekilde kullanıyorum. Onun dışında zaten Ribcage ya da bu yeni Dragon Hunt'la gelen Tactful Leathers zırhı, Arms of the Last Resistance ya da bu yeni Dragon Hunt'la gelen tıpatıp aynısı olan mitik şeyi ya da yine aynı şekilde Graves of the Light Guard ya da bu yine Hunt'la birlikte gelen tıpatıp aynısı olan çizmeyi alabilirsiniz. Bende var diye bir daha almaya da gerek duymadım. Enchantment kısmını da bu şekilde göstermek istiyorum. Bir klerik olarak her zaman birden fazla debuff eseri bulundurmaya çalışın. Özellikle ileride endgame zindanlarda birden fazla debuff'a ihtiyaç duyacağınız için. Örneğin ben Cham ve ayrıyeten Wyvern'ı da mitikledim. Ancak şu an kullanmıyorum ama iş Trial'e bindiği zaman bunları kullanmak zorunda kalıyorum. Enchantment kısmında da gördüğünüz gibi 3, 4, 5 tane Garnet, 2 tane Jet, 1 tane Cobalt kullanıyorum. Bir tane daha Garnet. Action bonus kullanıyorum ki günlüğümü hemen doldurabileyim. Ayrıca Fortified Nature kullanmayı tercih ediyorum. Fazla ölmeyi seven biri değilim. Normalde yanılmıyorsam Flash Freeze de kullanılıyor şifacılarda. Bu sizin tercihiniz. Powers kısmına geldiğimiz zaman Bastion of Health zaten vazgeçilmesidir bir Clarin. Bunun yanında Healing Word ve Divine Glove kullanıyorum. Bazı healer'lar Divine Glove yerine Interlocution kullanabiliyor, ancak ben Divine Glove'u tercih ediyorum. Divinity Regeneration veriyor ve sahip olduğunuz tehdidi yere indiriyor. Özellikle WoS, Hardcore WoS'ta biliyorsunuz ki Cleri'in magnitude'ları çok yüksek olduğu için çok kolay aggro çekebiliyor. Bu aggroyu azaltmak için de Divine Glove şart gibi bir şey. Yani özellikle WoS oynuyorsanız fark edeceksiniz o şeyde labirent aşamasında sürekli aggro sizde olur. Bunun sebebi de heal magnitude'larınızın, yani mesela baktığınız zaman Bastion'ın 1600 magnitude'u var ya da Healing Word'ün 450 artı 300 heal overtime'ı var. Yani bu magnitude'lar DPS'lerinkinden bile yüksek olduğu için aggro'yu almanız çok çok kolay bir DPS'e göre. Bu yüzden bu aggro'yu sürekli az tutmak zorundasınız ve ayrıyeten Divinity Regeneration verdiği için ben bunları tercih ediyorum. Feat'lerde bu şekilde 3 alt 2 üst kullanılıyor. Ancak şöyle bir şey belirteyim. Bu sonuncusunu, Gathering Light'ı yani ben Angel of Life olarak kullanıyorum, ancak siz Gathering Light'ı da kullanabilirsiniz. Gathering Light'ın olayı şu. Herhangi birine ileride şu an tabınızın ne işe yaradığını bilmiyorsanız bunu da anlatacağım. Herhangi birine tab bastığınız zaman tabınızın şu an gördüğünüz gibi casting süresi var. Bu casting süresini 3 saniyeye indiriyor. Ancak Angel of Life aldığınız zaman gördüğünüz gibi az önce de bir buff şeyi çıktı. Şu an attığım herhangi bir skill'im gördüğünüz gibi Divinity'mden yemiyor. Divinity dediğimiz şey de bu arada buradaki bar'dır. Normalde şu an Angel of Life buff'ım gittiği için gördüğünüz gibi Divinity iniyor. Divinity aslında belki başka oyunlar oynamışsınız, mana gibi bir şeydir. Yani bir yeteneğiniz, örneğin Bastion of Health yeteneğiniz 100 Divinity'ye mal oluyor. Yani bunu attığınız zaman 100 Divinity'niz azalıyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde Healing Word 222 Divinity'ye mal oluyor. O yüzden bunları atarken
dikkatli kullanmamız lazım. Divinity'mizi de bir yandan dengelememiz lazım. Bazıları mesela şöyle sorular da oluyor. Divinity'mi nasıl daha hızlı yenileyebilirim? Bunu yenilemenin bir yolu yoktur. Ancak dolaylı yoldan yenileyebiliyoruz. Bu dolaylı yol şu şekilde. Gördüğünüz gibi Divine Glow kullanabilirsiniz Cleric'te. Veyahut Forte'nizi arttırabilirsiniz. Forte, bak gördüğünüz gibi Divinity Regeneration sağlıyor. Yani Divinity tazelenmesi sağlıyor. Oyunda Forte'nizi de arttırarak Divinity tazelenmesini yani yenilenmesini hızlandırabilirsiniz. Bunun başka bir türlü yolu yok. Ancak bunun için spesifik olarak sadece Forte kasmak da benim açımdan mantıklı değil. Keza Forte artırmak için Cleric'ler, Healer'lar Wisdom yanında karizma verirler. Karizma gördüğünüz gibi Forte arttırıyor. Bu yüzden statlarda da ability skorlarımızda da Wisdom artık karizma kullanıyoruz. Bunu da aradan çıkartmış olalım. Power'lar gördüğünüz gibi bu şekilde. Class feature'larda da Divinity'mi 150 arttırmayı ve incoming heal'ı yani hedefin alacağı heal'ı %5 arttırmayı seçiyorum. Günlüklerde ise Guardian of Life ve Hallowed Grant tercih ediyorum. Hallowed Grant genelde triallerde Soak adını verdiğimiz, Hypo adını verdiğimiz bir mekanik var. Bunlarda kullanılır. Guardian of Life ise alanda etkili bir atma kabiliyeti var. Bu yüzden kullanıyorum. Bunun dışında Etvil'lerde sürekli kullanacağımız şeylerden biri Blessing of Light ve Scattering Light. Şimdi burada önemli bir husus var. Cleric'te Animation Cancel adını verdiğimiz animasyon iptali var. Bu animasyon iptalini yapmak için kullanıyoruz Scattering Light'ı. Bunu yapmak için de şu şekilde target dummy'de göstereyim. Vurduktan sonra taba basıp animasyonu iptal ediyoruz. Yani animasyonu tam anlamıyla yapmıyor. Bu şekilde yaptığımız zaman normalde bu günlüğümüzün gördüğünüz gibi bu günlüğün dolma süresi daha uzun oluyor. Ama bu şekilde animasyon iptali yaparsak günlük hızlıca doluyor. Kullanayım mesela. Günlüğü tekrar doldurmam uzun sürmeyecektir bu sayede. Yani Scattering Light kullanma amacımız da bu. Bunun yanında diğer Etvil olan Blessing of Light'ı da şu şekilde kullanacağız. Blessing of Light'ı her atacağımız yetenekten önce kullanmamız gerekiyor. Örneğin Healing Word mi basacağım? Sağ tıka basıyorum. Daha sonra Healing Word'ı atıyorum. Sonra gördüğünüz gibi Blessing of Light efekti gidiyor. Sonra tekrar basıyorum. Bu sefer de Bastion of Light gerekliyse ya da tekrar basıyorum. Tekrar Healing Word'ümü atıyorum. Tekrar basıyorum. Tekrar Bastion'ımı. Yani herhangi bir yeteneğimi kullanmadan önce Blessing of Light kullanıyorum ki bir dahaki kullanacağım yeteneğim daha %10 daha efektif olsun. Ayrıca şöyle de bir şey var. Eğer zaten eski silahları kullanıyorsanız Lionheart ya da Watcher ya da bu Master silahlarını kullanıyorsanız bunlarda modifikasyonlar oluyor. Bu modifikasyonla bunu %5 de artırabiliyorsunuz. O yüzden Blessing of Light effect is increased by an additional 5%. Yani Blessing of Light efekti %5 ek olarak artıyor. Yani %10 oluyor, %15. Böylelikle 100k atacağınıza 120k, 115k atmış oluyorsunuz heal. Bunun yanında boon'lara geldiğimiz zaman bunlarda ben Master Boon olarak Blessed Resilience tercih ediyorum. Bunun dışında buradakileri yani ben aslında fazlalıktan yaptım ama burayı Power, daha sonra Critical Strike, Critical Severity ve Movement Speed aldıktan sonra ve şuradaki Outgoing Kill ve APG'ni aldıktan sonraki şu aldığım HP'ler ya da şu ya da diğer herhangi bir şeyler aslında önemsiz. Buradan önemli olanlar az önce saydıklarımdır. Bunun dışında Companion'lara geldiğimiz zaman Companion'ları ben bu şekilde tercih ediyorum. Golden Bullet'te Pop sanırsam 4-5 milyon civarıydı. Golden Bullet'te Pop'u ben yanımda gezdirmeyi tercih ediyorum.
genelde çoğu şifacı Polar Bear Cup'la da gezebiliyor. Golden Bullet Pop'un özelliği şöyle. Normalde tüm Augment Companion'ları 3 farklı stat verir. Örneğin Polar Bear Cup'ı göstereyim. Nerede o? Gördüğünüz gibi Critical Strike, Polar Bear Cup, Awareness ve Power veriyor. Ancak bu durum Golden Bullet'te de farklı. Golden Bullet'te sadece Outgoing Kill veriyor. Yani Outgoing Kill statına, ratingine fazladan 20.000 ekliyor. Yani benim daha Outgoing Kill ratingiyle uğraşmama gerek kalmıyor. Bu şekilde daha rahat diğer statlarını ben capleyebilirim. Zaten Power'ım ve Critical Strike'ım da olmadan, Polar Bear Cup olmadan ratingi caplediğim için ona gerek duymuyorum. Siz tabii farklı burada birkaç şeyi çıkartıp ya da ne bileyim enchantment'ını değiştirmişsinizdir ya da öyle bir şey yapmışsınızdır. O şekilde Polar Bear Cup'ı da kullanabilirsiniz. Polar Bear Cup'ta gördüğünüz gibi Critical Strike, Awareness ve Power veriyor. Ancak bunların hepsine mesela 7500 Critical Strike veriyor, 7500 Awareness veriyor, 7500 Power veriyor. Ama bu Golden Bullet Pop tek bir stat olduğu için üçünün toplamını veriyor. Yani 3 tane 7500'lük Outgoing Kill statı ekliyor, rating'e ekliyor. Bu yüzden yanımda geziyorum. Yoldaşlarda da şu şekilde. Zaten bu Golden Bullet'te Pop aldığınız zaman bu Campaign Enchantment kısmında Invigorate diye bir şey geliyor. Bu normalde oyunda sadece 2 yoldaşta bulunuyor. Biri Golden Bullet'te, diğeri de geçen seneki yaz etkinliğinden gelen yoldaş. Bunu şu şekilde herhangi bir iyileştirme yeteneğinizi kullandığınız zaman Outgoing Heal'ınız %7.5 artıyor 15 saniyeliğine. Ki bu da hemen hemen aktif oluyor oyun içerisinde, zindanlarda vesaire. Hatta şu an bile yanımda bir kişi olsa bile aktif ederim diye düşünüyorum. Bunun yanında Black Dragon kullanıyorum. Alpha Compi zaten vazgeçilmezidir her şifacının. Aynı şekilde Deep Crow da her şifacının vazgeçilmezidir. Bu ikisi mutlaka kullanılır. Ayrıca Cleric şifacıysanız Black Dragon'da mutlaka kullanmanız gerekiyor. Çünkü Cleric Healer'ın Forte'si maalesef ki Critical Severity. Critical Severity olduğu için de Critical Strike'ı çok az kalıyor. Bu nedenle Black Dragon aslında şart gibi bir şey. Bunun yanında Golden Bullet'te ayrıca bir diğer özelliği %7.5 Outgoing Kill direkt olarak veriyor. Oyunda %7.5 Outgoing Kill'in bonusu veren tek yoldaş Golden Bullet'te. Yani aslında her şeyinden faydalanıyorsun Golden Bullet'lerin. O yüzden tercih ediyorum zaten ben de. Son olarak da Nevermore Squad kullanıyorum ama bunun yerine herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Outgoing Kill statı veren. Yani pek bilgim yok ama örneğin bu Lira etkinliğinden gelen sanırım bir tane yoldaş var. Joy Dancer. Ucuza onu alabilirsiniz. Mesela yine Outgoing Kill bonusu veriyor. Aslında bununla bakarsan bununla aynı. Hatta bundan bir tık daha iyi bile olabilir. Mount kısmında şundan bahsedeceğim. Bir şifacı mutlaka debuff mount'una, mount combat power'ına sahip olmalıdır. Özellikle Swarm'a, ondan sonra T-Rex'e, herhangi bir Rex olabilir, Commander ya da başka bir şey, Warpainted de olabilir. Ondan sonra Frozen Retribution, bu da Frozen Salamander'le geliyor. Pegasus ya da bunun gibi debuff eserlerine sahip olması gerekiyor ve Griffin. Bunlar erken aşamada ihtiyacınız olmayabilir ama özellikle endgame içeriklere doğru yöneldiğiniz zaman bunlar şart oluyor. Örneğin bir trial'e girdiğiniz zaman birden fazla debuff seçeneğiniz olmalı ki, çünkü siz supportsunuz. Sizin oyundaki tek amacınız insanları desteklemek, DPS'leri desteklemek ve onların daha fazla hasar vurmasını sağlamak. Bu nedenle birden fazla
seçeneğe sahip olun ki insanlar sizi daha çok istesin. Çünkü oraya sadece Swarm'um olsa, hani düşünün 2 tane healer var, ikisinde de sadece Swarm var. Hani kötü bir durum. Çünkü Swarm'dan başka bir şey veremiyorsun. 2 Swarm da stacklenmiyor. Bu yüzden mecburen birinin farklı bir şey alması gerekiyor. İşte o noktada da farklı bineklere sahip olmanız gerekiyor. Stable kısmında gördüğünüz gibi color'ları şu şekilde göstereyim. Yine APG'nin üzerinde bir build'im var. Daily'nin çabuk dolması benim için önemli bir şey. Zaten o gösterdiğim yöntemle de, yani Animation Cancel'la da hızlı doldurabiliyorsunuz. Animation Cancel nasıl yapıldığını da ayrıca deneyeceğim. Encounter Powers, Outgoing Kill, bir de Movement Speed. Bu kısımda bonus olarak aslında bir healer'ın alabileceği hiçbir şey yok. Bu yüzden ben sadece Gladiator Skull'ü almayı tercih ettim. Bakmayın, yani Berserker's Rage bile almayacaktım. Oluyor diye aldım açıkçası. Onun dışında 5 tane Gladiator Skull bile yapabilirsiniz. İsteyen varsa tanklık şeyler alabilirler. Mesela bazı Survivor's Blessing vesaire bu tarz şeyler de alabilirler ama gerek yok. Pekala, bu yetenekleri ve skill'leri oyun içerisinde nasıl kullanacağız? Bunu göstermek adına bir Ancient Dragon'dan girdim. Burada gördüğünüz üzere hem oynayıp hem de açıklayarak göstereceğim. Öncelikle Tab yeteneğinden bahsetmek istiyorum. Tab, gördüğünüz gibi şu an Darkness'ın üzerinde bir melek kanadı işareti var. Bu şu anlama geliyor. Şu an Tab tarafından, benim tarafımdan işaretli. Şu an Darkness'ın aldığı iyileştirmeler daha etkili oluyor benim tarafımdan. Ayrıca bu işaretleyebilmek için taba bir kez basılı tutup bırakmamız yeterli oluyor. İşaretledikten sonra ise taba basılı tutmamız lazım. Taba basılı tuttuğumuz zaman şu şekilde casting süresi var gördüğünüz gibi. İşaretli olan kişi heal alıyor ve yüksek derecede bir heal alıyor. Bunun dışında şundan bahsetmek gerekiyor. Oyun içerisinde yine gördüğümüz gibi günlüğümüzü doldurmak için animation cancel yapmamız gerekiyor. Healing Word'ümüzü sürekli tutmak zorundayız. O yüzden Healing Word süresi bittiği müddetçe bunu atmaya çalışıyorum. Şuradaki buff barından bu Healing Word'un olup olmadığını sürekli kontrol etmek durumundayım. Bunun dışında pasiflerden gelen bir durum var. Eğer Healing Word attıktan sonra Healing Word bulunan kişinin üzerinde Bastion of Health kullanırsanız Healing Word'un süresi uzuyor. Şu an baktığınız 8-7 saniye. Bastion attım. 10 saniye yükseldi. Gördüğünüz gibi Healing Word'un 10 saniye olan süresi siz Bastion attıkça uzuyor. Bu da pasiflerinizden gelen bir durum. Feedlerinizden gelen bir durum. Bunun dışında her zaman zindana girmeden önce Watermelon Sorbet, Flask of Potency ve Wildstorm Elixir, eğer benim build'imi kullanıyorsanız bu 3 buff food'u kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında tamamen zindanların mekaniğini bilmek ve bu mekaniğe göre hareket etmek zaten healer'ın olmazsa olmazıdır. Her zindanda, neredeyse her zindanda demek daha doğru, healer'a özel farklı mekanikler bulunur. O yüzden bunları da bilmeniz gerekiyor ekstra olarak, bir şifacı olarak hangi mekanikler, neler yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Günlüklerimizi doğru yerlerde asmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü günlüklerimiz önemli. Özellikle bazı triallerde, örneğin Tower of the Mad Mage trialinde günlüğümüzü belirli bir yere kadar saklıyoruz ki sadece o anda zaten işimize yarıyor o günlük. Bu tarz günlüğümüzü aktifleştirme yerleri oluyor çoğu zaman oyunda. Bunları bilmemiz gerekiyor. Onun dışında tamamen oyun stili bu şekilde. Sadece Bastion of Health tutturmaya ve Healing Word'u sürekli aktif tutmaya dayalı bir oynanışa sahip Cleric. Benim bu build'imde normalde eğer diğer pasifi, yani şu Gathering Light pasifini seçmiş olsaydınız
Tab bastığım kişinin şu an Bombard Just Pause işaretli bende. Tab bastığım kişi casting süresi 7 saniye yerine 3 saniye olacaktı. Ancak benim build'imde bu şekilde casting süresini doldurduğum zaman Angel of Life alıyorum ve Angel of Life ile Divinity'mde olmadan gördüğünüz gibi istediğim kadar heal atabiliyorum. Bu da tabii ki büyük bir avantaj. Ve dediğim gibi bu kendi oynanış biçimine uyarlandırdığım bir şey. Siz diğerini de seçebilirsiniz. Pekala, bugünkü Cleric oynanış ve build rehberinin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.